Efendim, muhteşem haftalar, harika bir Haziran, yepyeni bir gün, yepyeni bir ay ve yepyeni programımız Söylemezsem Olmaz'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Urfa'dan. Merhabalar sevgili Bircan Bali. Nasıl Haftaya geçti? seni kıskanarak giriyorum şu anda. Evet. Sanki sen yapmadın benim kadar. Yapmadım. Tatil. Yapmış gibi miyim sence? Ama aynı sürede yoktuk. Ben Evet. Gerçekten yoklukta hemen ne güneş buluyorsam gidip yandım. Çok iyi yanmışsın. Gerçekten yandım. Yanınca da vücudum ateş içerisinde uçuk çıkardı. Bu dudaklarıma dolgu yaptığımı düşünmeyin. 8 ayrı yerden uçukladım arkadaşlarım. Hepimize çok geçmiş olsun. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bizi bayramda da izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli yayınlar yaptık sizler için. Fakat bayramdan sonra konular o kadar keyifli olmadı. Hemen Ozan Güven olayıyla başlamak isteriz. Konuyu derledik, topladık. Bir izleyelim. Sonra bütün araştırmalarımız ve yorumlarımızla buradayız. Bilmiyorum, ben yapmadım. Oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği bir eğlence mekanında protestoların hedefi oldu. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 3 ay hapis cezası alan Güven, Çok kısa, yani birkaç cümle bir şeyler söylemek ister misin? Mahkemeden sonra mahkemede çizelmeden hiç konuşmayacağım. meslektaşı Mehmet Aslantuğ'la oturduğu sırada mekandaki kadınların sert tepkisiyle karşılaştı. Mekanda yükselen failler dışarı sloganları ve gerginliğin ardından ünlü oyuncu mekanı terk etmek zorunda kaldı. İnanılmaz. Kameraya gidiyor. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Ozan Güven sessizliğini yazılı bir açıklamayla bozdu. Yaşananları eleştiriden öte bir linç olarak tanımlayan Güven, "Ben de bir insanım" diyerek sağduyu çağrısı yaptı. Tepki göstermenin demokratik bir hak olduğunu belirten oyuncu, maruz kaldığı tavrın insan onurunu zedelediğini savundu ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi. "Kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Eleştiri başka bir şeydir, linç başka bir şeydir. Tepki başka bir şeydir. İnsanı yok saymak başka şeydir." Yıllardır aynı suçlamalarla gündeme geldiğini ve hukuki sürece saygı duyduğunu belirten Güven'in bu açıklaması da kamuoyunu ikiye böldü. Bir kesim ünlü oyuncunun linç edildiğini savunurken diğer bir kesimse protestoları ifade özgürlüğü ve demokratik bir tepki olarak nitelendirdi. Hiçbir şey yapmadım. Gözünün morluğu, gözünün içindeki kan, sabunu da kaçırdı. Bilmiyorum, ben yapmadım. Evet, bu olayları 6 yıl önce magazinde günlerce konuşmuştuk. Hatta ben o dönem Ozan Güven'in çok yakını olan, hatta arabasını kullanan, yanında onu asiste eden, evinin içinden biriyle ve bu olayın yaşandığı gün evinin içinde olan biriyle görüşmüştüm. Bütün detayları da öğrenmiştim. Konu neydi? Deniz Bulutsuz, kendisi bir oyuncu değil mi? Deniz Bulutsuz'u, ama beni de yanlış anlamayın, ben Deniz Bulutsuz'u hiçbir dizide görmedim. Ben Ozan Güven'in bu olayından dolayı biliyorum. Aslında yani oyunculuk mesleği çok ön plana çıkmış biri değil. Başka işler yapıyor sanırım. Onu bir tam netleştirelim biz. Öyle mi? Tabii tabii. Deniz Bulutsuz'u Ozan Güven'den dolayı tanıyorum. Hayatımıza da öyle girdi. Talihsiz bu fotoğraf sayesinde de artık yüzünü bu şekilde hatırlıyorum, ne yazık ki. Sonrasında bu olaylar tabii ki yargıya intikal edince bizi artık orada magazinsel olarak biz devreden çıktık ve yargı bu konuya karar verecekti. Buraya kadar her şey bildiğimiz gibi. Bu süreçte ne oldu? Ozan Güven kendisini kapattı. Kendisine yorum yapan magazin masasına küstü, kendisiyle yorum yapan insanlara küstü, dizilere küstü, sektöre küstü. Bir açıklama dahi çok uzun dönem yapmadı. 5 yıl boyunca hiç konuşmadı. Konuşmadı. Sonra herkes dedi ki konuşmuyorsan suçlusundur. Benim o dönem hatırladığım bir takım şeyler var. Onu biraz anlatmak isterim. Ama öncesinde bu olayı konuşmak isterim. O olayla ilgili detayları anlatacağım. Ama bu çok sıcak bir olay. Hemen konuşalım. Kadıköy'de bir restoranda diyelim. Daha çok sıvı tüketilen bir restoranda böyle bir mevzu meydana geliyor. Mevzuda Mehmet Aslantuğ gibi kıymetli bir oyuncu, yine Ozan Güven gibi çok kıymetli bir aktörün olduğu bir masaya bir başka hanımefendi gidip
saniyeler boyunca onu zorbalayarak, tabiri caizse zorbalayarak dışarı çıkarttırıyor. Ve failler dışarı şeklinde bir hitapla Bağırıyor, dışarı, çağırıyor. dışarı diye son derece tahrik edici bir tacizle, bana göre bir tacizle dışarı çıkarmaya çalışıyor. O görüntü isteyeceğim zaten. Çok burun buruna olduğu bir görüntü Ha, öyle, var. bak bir şey Rejimizde var, söyleyeyim. evet. Burun buruna görüntü demek bundan çok daha ayrı bir hukuki yaptırımı var Tabii demek. ki tahrik ediyor şu anda Evet. zaten. O görüntü tahrik edici. Yani şey var şimdi birkaç gündür zaten konuşuluyor. Biz de değinelim. Mekan tırnak içinde alkol sağlığa zararlıdır. Tüketmeyiniz. Alkol tüketilen bir mekan. O saatte ben Ozan Güven'in asla alkolsüz olduğunu düşünmüyorum. Hiç görmedim çünkü o saatlerde. Muhtemelen hanımefendide de var. Düşünsene birisi burnuna gelmiş seni, konu ne olursa konuyu sen orada anlamayabilebilirsin. Çok Tabii ciddi doğru, söylüyorum. doğru, çok haklısın. Birisi sürekli yüzüne ve bir sürü insanı da arkasına alarak ki organizasyon olmuş, kendisi de hanımefendi yazıyor, bunun açıklamasını yapıyor. Bir anda organize olmuşlar. Tabii mekanı dahi organize etmişler. Mekanı dahil etmişler. Mekan dahilinde olan bir şey bu. Orada bir güvenlik gelip ayırma falan da yok. Hatta benim duyduğum başka şeyler de var. O görüntüler paylaşılmamış ama fiziksel temas da olabilir. Bunu ben duydum. O Ozan Bey'e şiddet değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama evet Şık. dokunmalar gibi Dokunmalar, fiziksel, anladım. yani bu nedir? Tahrik etmektir. Gerçekten Ozan Güven'in tahrik olmamasına şaşırdım ben. Sakinliği Sakinlik. bana acayip şeyler Az önce gösterdi. ne dedim? Sağlığa zararlı ama kanda alkol var. Birçok şeyi tetikleyebilen bir şey biliyorsun. Ve karşısında sürekli kendisine bağıran ve bu arada başkaları da gelip gidiyor. Sadece bu hanımefendi değil. Değil, bir iki tane daha Arkadan birileri katılıyorum. tempo tutuyor. Doğru. Yani böyle bir durumda bu kadar Linç. sakin kalabiliyorsa, Deniz gerçekten. Bulutsuz olayında da kalmış mıdır? bir tweet vardı, hatırlıyor musun? Hemen olaydan sonra bence Ozan Bey tekrar yargılansın. Bu kadar şey kalıyorsa, Çok sakin güzel, çok kalabiliyorsa. doğru. Ki insanlar da bizi yanlış anlamasın. Biz hiçbir zaman, ben 20 yıldır bu işi yapıyorum, Ozan Güven'le yıldızı barışmış insanlar değiliz. Biliyorum. Hiçbir zaman yakın olmadık. Hiçbir zaman birbirimizden çok büyük hazlar etmedik. Ve hiçbir zaman şiddetin hiçbir yanında durduğumuz bir Tabii ki fotoğrafımız, bir görüntümüz Bu yok. bahsedilen olay olduğu zaman biz günlerce konuştuk bunları. Tabii ki. Günlerce haberlerini yaptık. Sizler masalarda konuştunuz. Evet. Biz bu işi röportajlarını yaptık, haberlerini yaptık. Zaten o da ayrı bir konu. Yani şu tekrar birazdan geleceğiz oralara, o geçmiş konulara. Ama burada yapılan şey şiddetse Ozan Güven'e çok büyük bir şiddet var asıl burada. Evet, şimdi hayat boyu çok fazla beceremediğim ama hayatım boyunca ders çıkardığım ve çok sevdiklerime de söylediğim bir söz var. Bunu hiç tanımadığım bu hanımefendiye söylemek isterim. Haklı olmak değil, haklı kalmaktır mesele. Eğer bir davada haklıysan ve savunduğun konuda sonsuz su getirmez bir haklılığın varsa, haklı kalmanın yolu iki yanlıştan çıkacak bir doğru asla olamaz. Şiddetin yanlışını savunurken başka bir şiddetle bu olayı meşrulaştıramazsın. Sayın avukat hanımefendi. Şimdi biz bu hanımefendinin avukat olduğunu nasıl öğrendik? Bir kere bu hanımefendi bu olay gerçekleştikten hemen sonra Twitter'ına girip bir tweet atıyor. X'e girip bir tweet atıyor ve diyor ki, ver ekrana Canan. Ne diyor? Az evvel Kadıköy'de bir mekanda Ozan Güven'i protestolar eşliğinde dışarı attırmış bulunmaktayız. Bir savaş sonrası bir zafer otağına dönecek Tabii, kesinlikle. bir padişahın halkına verdiği bir haber gibi. Şey bekliyor bir de orada, Alkış bekliyor alkış falan. bekliyor. Fakat Tebrik edilmeyi bekliyor. hiç tepkiler onun beklediği gibi olmuyor. Ve yanılmıyorsam bir bakalım ona, X hesabı kapatılıyor mu? Kapatıyor kendisi. Kendisi kapattı. Şu anda sadece takibi kabul ettikleri görebiliyor şeylerini. Sayfayı gizledi. Yani istediği rüzgarı alamayınca sanırım böyle bir şey oldu. Hanımefendinin niçin kızdığına gelelim. Hanımefendi bildiğim kadarıyla bu 6 yıl önce cereyan eden Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davası ve hala bakın bu özellikle söylüyorum, süreç devam ederken, yargılama süreci hala devam ederken. Aslında yargılama süreci bitti. Devam etmiyor şu anda. Onu hemen kısaca anlatayım. O Anlat. muallakta kalan bir konu. Ozan Bey bir ceza aldı. 5 suç istinad edilmişti Dördünden Ozan Bey. beraat etti. Dördünden beraat etti. Orada da onu da açıklayacağım. Şimdi Ozan Bey'in aldığı şey şu, bu abajur konusu var ya, şu Deniz Hanım'ın çenesini yaralayan. Abajur silah sayıldı. Ozan Bey de onu açıklamıştı. Deniz Hanım kendisi hiçbir zaman böyle yazılı dışında bir açıklama yapmadığı için onun ağzıyla bir şey anlatamayacağım. Ama Ozan Bey ne demişti? Ben kendime onunla bir şiddet uygulanmasını önlemeye çalışırken çekiştirme esnasında abajur Deniz Hanım'ın çenesine çarptı geldi dedi, demişti. evet. Ve bu silah sayıldı. Evet.
2 yıl 5 ay mıydı? Lütfen bir bakarsa Ozan Bey bir ceza aldı ama bunun bir kısmı tedbir olarak, yani imza atacak Evet. ve benzeri ve sadece Ozan Bey 45 gün açık cezaevinde yatacak. Yatacak. Bu da daha şey yapmadı. Yani bu ceza yatmadı Ozan Bey. Yatmadı. Kesinleşmiş bir Muhtemelen cezası tedbir var. kısmı bittikten sonra gidecek, yatacaktır. Bunu da anlatalım. Yani şöyle demek istiyorsun Türkçesi. Buna yargı karar verdi. Verdi, Suçunu da verdi, onadı. evet, onadı. Yapılacakları da mahkeme Yargılanması söyledi. bitti, Yargı söyledi. zaten bitti. Şimdi yargının verdiği karar sonrasında bizim gibi halka ya da halktan birilerine ya da Ozan Güven'i seven sevmeyen herhangi bir bireye bunu infial haline getirmek düşmüyor. O zaman konu bambaşka bir linç kültürüne giriyor ki bu da başka bir suçun konusu. Ya cadı Halkı mı başlatıyorsun sen? Cadı mı başlatıyorsun? Bu cadı mı başlatmak? Tabii. O gece yapmak istedikleri tek şey bu. İşin şovunu yapmak. 2 ay mı yatacak? Yok, yatacağı 45 gün biliyorum ben. Kasten yaralama Evet, oradan suçundan ceza aldı. 27 ay ceza alıyor, 45 gün yatarı var. Evet. Peki. Şimdi ben sana o dönem yaşadıklarını ve o dönem Ozan Güven'le görüşmemi anlatayım. O dönem çok sıcakken gittim, görüştüm. Öncesinde Ozan hiçbir telefonu çıkmadı. Bir gün bir uyandık, Deniz Bulutsuz'un gözünde mor ve bir takım şeyler var. Hemen olaya dahil olmam gerekiyordu. Ozan Güven'in yeğeni, öz yeğeni benim çok yakınım. Yani benim aşırı yakınım. Benim de kardeşim sayılır. Ben aslında Ozan Güven'i oradan tanıyorum. Ve dedim ki bu olayı benim tarafsız bir şekilde dinlemem lazım. Deniz Bulutsuz olayını anlatır mısın? Benim bildiğim, Ozan'ın bana anlattığı değil, o yanındaki kişinin bana anlattığı şeyleri anlatacağım şimdi size aklımda kaldığı kadarıyla. O gün evde bir sıkıntı yaşanıyor. Ve Deniz'in yüksek sesle konuşmaları konu komşuyu çok rahatsız edeceğinden müzdarip oluyor Ozan Güven. Konunun neden olduğunu bilmiyorum. Ama benim bildiğim ilk şiddete gösteren Deniz Bulutsuz. Yani Ozan'ı tahrik eden, ona bir şey fırlatan Deniz Bulutsuz. Öyle ki olayın sonrasında Ozan kendini banyoya kilitliyor. Deniz ona zarar vermesin diye. Bunlar tam anlamıyla o dönem bana söylenen iddialar. Hatta o günün sonunda Deniz Hanım ya Yalova'ya gidecek ya Gebze'ye gidecek. İnan hatırlamıyorum. Zaten gidiyor. Tamam. Ozan Bey'in aracıyla gidiyor. Evet. Onu hatırlayamadığım için şimdi yerini söyleyemeyeceğim ama olayı söyleyeyim. Bu olaylar yaşanmadan önce zaten her şey güllük gülistanlıkken Deniz'e Ozan kendi arabasını tahsis etti. Kapıda da şoför bekliyor. Deniz Hanım zaten o arabayla gidecek. Sanırım ayrılmak istediğinden mütevellit bir kavga çıkıyor. Ozan Bey ayrılmak istiyor. Deniz Hanım bunu kabul etmiyor. Fakat bu arbede yaşanınca, işte abajur olayları yaşanınca Deniz Hanım da artık evden gidip Yalova'ya gitmek istiyor, tamam mı? Yalova'ya giderken Ozan'ın şoförüyle gidiyor. Hasan Bey, yanlışsam düzeltme, Sanıyorum. ismine kadar biliyorum ve söylüyorum artık. Hasan Bey onu alıyor, Deniz Hanım'ın gitmek istediği yere kadar refakat ediyor. Peki o esnada ne oluyor? Benim için önemli olan o. Demek ki şu fotoğraf çekildiyse evden böyle çıkmış olması Evet. lazım. Doğru mu? Doğru. Üzerinin bir takım yırtıklar içerisinde olması lazım. Bir saçının başının dağınık olması lazım ve bir darp izinin olması lazım. Ve her şeyi geç, Ozan'a karşı bir kin, bir öfke duyulması lazım, değil mi? Ben de Hasan Bey'in o arabada ne yaptığını merak ettim ve sordum. Dedi ki benim gördüğüm herhangi bir yüzünde darp izi yoktu. Çok öfkeliydi ama arayıp Ozan'a ayrılmayacağım senden. Ne yaparsan yap senden ayrılmayacağım dediği konuşmaları hatırlıyorum sadece, dedi. Zaten bir süre iletişimleri devam ediyor. Şuradan biliyoruz, şikayet 3-4 gün sonra yapılıyor biliyorsun. Darp raporu da öyle. O yüzden evdeki güvenlik kamerası görüntüleri otomatik silindiği için o ana ait görüntüler de bulunamadı biliyorsun. Çünkü sistem 2 günde bir, 3 günde bir kendisini tekrardan başa alıyor. Hafıza dolduğu için siliyor. Bunu da şey demişlerdi, Ozan Bey sildirdi falan, öyle bir şey yok. Sistem otomatik hafıza dolar, doluyor. siliyor. Ama oradaki bir MOBESE kaydına ulaşıyorlar ki Deniz Bulutsuz aracı beklerken gayet sakin. Sanırım üzerinde de beyaz bir şey var, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle sakin bir şekilde Hemen gayet Ozan Bey'in aracını bekliyor. evinin arka sokağı orası. Evet. Oradan alıyor ondan Evet. sonra. Size başka bir detaydan bahsedeceğim. Bakın bu detay olayın seyrini çok değiştirecek bir detay.
Biraz önce alkol almış bir adamın, sağlığa zararlı olan alkolü almış bir adamın sükunetini gördüğünüz halde başka bir şeyden bahsediyorum. Bu adam alkol aldığı halde burnunun içine giren çık dışarı çık dışarı diyen bir kadına tepki bile vermezken aynı adam evinde evladı varken bir kadını döver mi? Sana soru soruyorum. Ya ben asla bu konuda şey olduğunu düşünmüyorum. Birinin birini dövdüğünü falan değil. İlişkilerde olur ya. Belki Bir arbede evimizde var. annemiz babamızla itiş kakış muhabbet. Burada olan şey tamamen bence. Bence de bir Yani itiş arbede var. kakış. O esnada abajur birisinin eline geçti. O ona vurmasın diye çekti, itti kalktı, bir şey oldu. O abajurda Falan. silah sayıldı. Ozan Güven de ceza aldı. Evet, bunu söylemek istiyorum. Ozan Güven'in o gün evinde oğlu var. Müştemilat kısmında. Kavganın olduğu yerden Ozan oğlunu uzaklaştırmış. Duymasın diye daha fazla. Ve oğlu da buna şahit. Oğlu da küçük bir çocuk değil. Her şeyin Evet, farkında. tabii. Ali'ydi galiba bayağı bir. Evet, olayları o kadar yaşıyorlar ki. Ama biz her zaman kadının beyanını esas alır. Bir kadın bir yerde şiddete uğradıysa onun da cezasını mahkemede sorulmasını isteriz. Ama biz sormayız. Ve sorumlu Zaten da. günün sonunda da sordular. Kamuoyu nezdinde de gönlümüz rahat. Bu adam hapiste yatacak mı? Yatacak. Bu adam sözde abajuru silah olarak kullandı mı çekiştirmeye falan? Kullandı. Hakime göre öyle. Yargı konusunda hiçbir şekilde kimse üstüne laf söyleyemez. Tıpkı bizim söylemediğimiz gibi bu bir yargı çalışanı olan avukat hanımefendinin de söyleyemeyeceği gibi. Hanımefendi çok iyi biliyor ki yargı mahkemede yapılır ve ceza mahkemede verilir. Siz cezası onanmış ve 45 gün içeride yatacak bir adama gidip halkı kin ve nefret suçuna çok meyil verecek bir ses tonuyla Tabii ki herkes kışkırtıyor. ve bir fiili hareketle. Bir de zaten kendi açıklamasında var. Sadece bunlar da değil. Organize oldum diyor. Mekan sahipleriyle gittim konuştum diyor. Bunu önce Mehmet Aslantuğ'a gidecektim diyor. Mehmet Bey biliyorsun önce ortalığı bir sakinleştirmeye çalışmış. Hanımefendi kendisi bunu çok böbürlenerek anlatıyor zaten. Mekanın sahibi ilk başta biz Mehmet Ozan Güven olduğunu bilmiyorduk yoksa almazdık gibi bir açıklama yapınca kadın daha da çok Evet. galyana gelip organize olduğunu da kendi itiraf edip bir organizasyondan bahsediyor. Organize olmaya biz hukuk dilinde çeteleşme diyoruz ya, işte bir takım sayıyı geçince çete oluyoruz gibi bir şey var. Onu hanımefendi daha iyi biliyordur. Şimdi ben onu teknik olarak çok bilemeyeceğim. O işi çeteleştirmeye gittiğini kendisi zaten itiraf yargıya ediyor. başvuracak Ozan Benim Bey de Mehmet bildiğim, Bey de ayrı evet. ayrı başvuracaklar yargıya. Benim bildiğim Ozan Güven de bu konuda yargı yoluna gidecek. Ben sana Sonra, başka bir... Ben olayı gördüm ya. Görür görmez benim aklıma şey geldi. Kardelen Hanım. Kardelen Başak bu arada bu şeyi yapan. Avukatın adı Evet, mı? avukatın adı Kardelen Başak. Kardelen Hanım Deniz Bulutsuz'un arkadaşı olabilir mi? Benim aklıma ilk bu soru geldi. biliyor musun? Olabilir. Olabilir mi? Ben araştırdım. öyle Rica edeceğim. Rejimize bir tweet attım. Sanırım Burçin Şahan'ın X paylaşımı olması lazım. Bu değil. Bunu Burçin geçelim. Şahan. Buna geleceğiz. Bunun dışında yok mu? Var, ben attım bunların hepsini. Tamam, bir tane daha. Bir tane buluyoruz onu. Burçin Şahan'ın X Şahan bir paylaşımı. tweet. Sen de aklına gelen ilk soru olan. İlk sorun. Bakar mısın? Deniz Okur Bulutsuz. musun? Rica edeceğim senden. Yo, ilk kalk git dediğinde gidilebilirdi. Ben istemiyorum arkadaşıma şiddet uygulayıp özür bile dilemeyen adamın yan masamda oturmasını. O kadın hala sokağa rahat çıkamıyorsa en konforlu yerden meydan okuyan ünlü erkek de çıkamayacak. Bak ne diyor? Ben istemiyorum arkadaşıma şiddet uygulayan adamın yan masamda oturmasını. Oradaymış bu kadın Burçin da. Hanım da orada mıydı? Bunlar bir ekip miydi? Ya da Kardelen Hanım adına mı konuşuyor? Bilmiyorum. Ama bir arkadaşlık konusu burada söz konusu. Bu Gördüğün çok gibi. önemli bir nokta. Bir tanışlık var, bir arkadaşlık var. Kesinlikle var. Yani dolaylı yoldan da olsa bir bağları var. Organik Şu bağları an var. buna şaşırmanın sebebi Kardelen Hanım'ı haklı gördüğümden değil. Onun kendinde nasıl bir hak gördüğünü anlamaya çalışıyorum ben. İlk bu soruyu sordum ben kendime. Tamam, mantıklı. Demek ki yan masada Deniz Bulutsuz'u tanıyan birileri var ki arkadaşından rahatsız olunuyor. Deniz niye dışarı çıkamıyormuş hala? Bence çıkmasını engelleyen hiçbir şey yok. Yani Hani yaraları çıkabilir. iyileşmiştir 6 yıl Bir de oldu. şey olarak hani ona hiçbir ceza yapılmadı. O tabii o engel beraat olacak de hiçbir şey aldı. yok. Onun engeli de yok. İşlerine de devam ediyordur. Ay Deniz'e niye çıkamadığında üzüldüm şimdi. Deniz çıkabiliyordur bence. Travma mı yaşıyor? Niye çıkamıyor? Acaba travmatik bir şey mi oldu abajurla ilgili? Bilmiyorum. O da olabilir tabii. Onu da bir düşünmek lazım. Neyse. Şimdi
Başka bir konu daha var. Biz tabii bu hanımefendinin o tweetinden sonra kim olduğunu araştırdık. Bu hanımefendi gerçekten feminist bir hanımefendiymiş. Çevrede de feminist olarak bilinirmiş. Buna çok sevindim. Kadın haklarını savunan ama haklıyken savunan insanları çok severim. Sonra biz de kadını tabii ki araştırdık. Ama hanımefendi kimin avukatı çıktı ya? Onu yanlış hatırlamıyorum. Rapçi Şehin Şah. Şehin Şah isimli rapçinin, kendisi 39 yaşında, 29 Aralık doğumlu, Erzincan doğumlu bir rapçi. Biz de onu da araştırdık. Peki bu beyefendi Bu kim? rapçiyi nereden tanıyoruz peki? Bu rapçi hanımefendi, bu rapçi de kendi kocasının, bunu geçelim bu değil, kendi eşini darp eden bir rapçiymiş. Onun avukatıymış Avukatlığını meğerse. yapmış, evet. Yani bir şiddeti zaten zamanında savunmuş mu? Eşiyle şiddet davası olan bir sanatçıyı savunmuş, evet. Yani iddialar bu yönde. X yıkılıyor bu iddialarla şu anda. Evet, X'in iddiaları bu yönde. Sonrasında bir tweet daha var ya şurada. Bu. Üstteki tweet. Peki aynı tavrı karısını aldatan, döven, ölümle tehdit eden müvekkiliniz Şehin Şah'a gösterir bilir misiniz? Yoksa fail avukatlığının parası tatlı mı? Yani bazı şeyler, evet, X platformu acımasız platform. Bazen dilinin çok kemiği yok ama bazen de gerçekleri çok hızlı, seri şekilde ortaya çıkarıyor. Burada da tabii ki hanımefendinin cevap hakkı doğuyor. Gerçekten karısını döven birisini savundu mu diye sorasımız geliyor. Hani burada eğer savunduysa. Bu olayı yapma sebebi de yine bir kadına şiddet ya. Hanımefendi çok adil ya. O zaman O yüzden buna cevap vermesi gerekiyor kesinlikle. eğer konu müvekkilinden aldığı avukatlık ücreti ise bence eğer bu işi çözecekse bence Ozan Bey'le konuşalım. Hiç mahkemeye vermesin, para versin. Ya da Ozan Bey hanımefendiyle çalışsın bundan sonra. Daha profesyonel olur, evet. Bravo, daha profesyonel olur. Belki o aldığı 45 günlük Sonuçta cezayı da almazdı o zaman. Evet, çok haklısın. Bir konu daha var. Bu hanımefendinin eski eşi olduğu iddia edilen bir tweet atıldı. Canan, onu da verelim. Orada da çok enteresan bir şey var. Bakın ne diyor Ceroğlu, sanırım Hakan Bey. Hakan Bey diyor ki asıl kendisi şiddet faili. Bir haftadır çocuğunu görmeden her gece 5'lere kadar barlarda takılan bir annenin dikkatleri üzerine çekme fırsatını kaçırmamak için yaptığı şovlar mide bulandırıcı. Bu beyefendinin kim olduğunu da bilemediğimiz gibi birçok yerde eşi olduğu iddia edilmiş. Eski eşi olduğuna dair iddialar var. Eski eşiymiş. Çocuğunu da görmediğini iddia etmiş. Tabii o çocuğunu görmemesi anneliğiyle ilgili vicdanı. Onun orada bir fail olduğu anlamına gelmez ama hani hanımefendinin de zaten böyle elle tutulur bazı hataları olduğu için sanki böyle çok püri pakmış gibi ya da çok kusursuzmuş gibi ya da bu şiddeti uygulayan, İnşallah dilerim son kişi, dilerim olmadı da gerçi, dilerim son kişi Ozan Güven olur. Tek Ozan Güven'miş gibi onu orada yapıyor olması şovun bir parçası mı diye de herkes sordu. Bu soruyu sorduk, sormakla mükellefiz. Ya bu İzleyicimize de sormak isterim. Siz bu işte bir şov mu gördünüz? Haklı mı buldunuz? Ne buldunuz merak ediyorum. Bu işin şov olduğu çok belli zaten. Öyle mi diyorsun? Olayı yapar yapmaz çıkıyorsun, şöyle önce küçük bir tweet atıyorsun, sonra bir sayfa tweet. Ve sonunda hep böyle bir alkış beklediğin çok belli bu tweetlerin sonunda. Videoları, bir sürü video paylaşıyorsun, işte yaptıklarını anlatıyorsun. İnsanları da bu konuda yönlendirmeye çalışıyorsun. Mekanla gidip konuşmuşsun. Mekandaki birçok insanla bu yönde konuşmuşsun. Ve çıkıyorsun, bunu sanki çok böyle güzel bir şey yapmışsın gibi, hukukçusun sen. Zaten bu adamın yargı kararını vermiş. Ve bak, yargı şeyini de geç, bu adam kendi kendini de cezalandırdı, biliyor musun? Çok doğru. 5 sene boyunca bu adam doğru düz çalışmadı. İnsan içine çıkmak istemedi. Çıkmadı, istemedi. Ama bu arada kapalı gişe tiyatroları hep devam etti. Ben Bir de tek izlemeye tiyatro yaptı. gittim. Bak, Cem Yılmaz olayını ben kendisine birebir sordum. Cem Yılmaz çalışmak istemiş onunla, biliyor musun? Kendisi Cem Onu Yılmaz'a anlatayım. ben seninle çalışmayayım, sıkıntı olabilir Onu demiş. anlatayım. Biliyorsunuz biz dijital platformda Gora tekrar hayata girecek ve hepimiz izleyeceğiz Gora'yı. Tabii Gora'nın olmazsa olmazı 216'dır. 216 karakterine de can veren Türkiye'nin en iyi aktörlerinden Ozan Güven'dir. Herkes Gora'da Ozan Güven'in olup olmayacağını sordu. Olmayacağı haberi gelince de ben bir bilgi edindim, onu söyleyeyim. Ozan Güven evet olmayacak, fakat Cem Yılmaz Ozan Güven'e teklif ediyor. Fakat Ozan Güven'in teklifi kabul etmeme nedenini açıklıyorum size. Bu platform, neyle başlayan bu paralı platform, Cem Yılmaz'dan 3 ayrı içerik istiyor. Ama Cem Yılmaz'ın elinde hazır bir içerik var, o da Gora. O zaman diyor ki ben Gora'yı dizi şeklinde çekerim.
Ozan Güven de diyor ki ben dizi çekmiyorum kardeşim. Film olsaydı oynardım. O zaman diyor benim yerime başkasını oynatın ya da 216'yı öldürün. Yani 3 ayrı içerik istediği için dijital platform bunlar diziye Benim çevriliyor. bahsettiğim konu sadece Gora özelinde değil. Söyle. Bu olay yaşandığından beri Cem Bey'in bir sürü projesi var. Doğru. Cem Bey yıllarca hep daha önce çalıştığı insanlarla çalıştı ve biz bu soruları Cem Bey'e defalarca sorduk. Ozan Bey bu konudan dolayı mı? Yok. Ben Ozan Ozan kendi Bey'le birebir istemiyor, konuştum. Cem Bey çalışmak istemiş. Ozan Evet, Bey istememiş. kendisi Sana da istemiyor. zarar verebilirim Çok diye. haklı. Cem Bey'le çalışmak istememiş. Yani bu adam 5 sene boyunca kendi kendini cezalandırdı zaten. Ama tamam bunda haklısın ama Cem Yılmaz'dan bir destek tweet'i beklerdim. Kaldı ki Mehmet Aslantuğ'dan bir paylaşım Hele ki geldi. bu olaydan sonra en azından yapması gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Demet Akalınlar kimler ya? Farah Zeynep Abdullah, Farah bir sürü isim, Zeynep, bir sürü Hande isim. Ataize Evet, birçok bir sürü isim isim. destek verirken Cem Yılmaz'ın yine sessiz kalması bu eleştirileri haklı çıkardı. Bir Mehmet Aslantuğ açıklamasını vereyim sonra Ozan Güven'in açıklamasıyla kapatırız. Mehmet Aslantuğ açıklaması varsa ne demişti? O olayın başlangıcında ilk Mehmet Aslantuğ yanına Evet, gidiliyor değil mi Mehmet Bey orada, tuvaletteyken? Mehmet'e diyorlar ki arkadaşını buradan çıkar. O da diyor ki zaten cezasını çekti, çekiyor da, çekecek de. İsterseniz bu konuyu böyle uzatmayalım ki Mehmet Aslantuğ'un kendi gerçekten boşanmasında bile ne kadar efendice, Evet. ne Zaten kadar o açıklamada da bahsediyor oradan. Evet, usturuplu bir şekilde biliyorsunuz bu işi sonlandırdığını biliyorsunuz. Bazı insanları içseniz de kötülüğe gitmez. Üslubu da yoktur. Hani Mehmet adam naif Aslantuğ bir da adam, öyle naif bir bir adam. adam. Aynen öyle. O açıklamayı da yapıyor. Açıklama minvali de şöyleydi. Arkadaşının yanında olduğunu ve bu olaylardan çok muzdarip olduğunu, bu olayların büyümemesi için de gerekli o kitleyi sakinleştirmeye çalıştığını, elinden geleni yapmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını zaten söylüyor. Peki bu yapılması gereken bir destekti. Bunu Cem Yılmaz'dan da beklerdim. Fakat Ozan Güven bir açıklama yaptı. Onu verelim mi? Evet. Sayfasında aslında bir video paylaşacağını düşünmüştük. Evet, herhalde sonradan yazılıya döndüler. Öyle olmadı. Özetle diyor ki kimseden beni sorgusuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Eleştiri başka bir şeydir, linç başka bir şeydir, tepki başka bir şeydir, insanı yok saymak başka bir şeydir. Yıllardır aynı suçlarla gündeme geldiği için şunu anlatmaya çalışıyor. Ben zaten 6 yıldır sistemli bir şekilde bu konuya muzdaribim, bu konuyla muhatabım. Orada senin dikkatini çeken bir söz var mı? Benim dikkatimi çeken bir söz var. Söyle seninkini. Bulacağım şimdi. Buradan göremiyorum. Çok küçük, özür diliyorum. Tam ekran yapamıyorum. Tam ekranda da göremiyorum. Bak. Hani diyor ya bu başka bir şeydir, Evet. başka bir şey. Ben de bir insanım. O mekanda beni çok yaralayan şey o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışmamdı. Yani beni provoke etmeye resmen çalıştılar diyor. Yani benim insan olduğumu unutup bana insani olmayan bir takım tepkiler verdiler. Görüntüleri gördüğümüz zaman ilk ne dedik zaten? Burada bir provokasyon var dedik. Evet. Burun buruna bir insana o kadar tekrar orayı izleyelim lütfen. Lütfen oraya O verelim. görüntü yani çok izleyen insan bile tahrik oluyor ya. Dışarıdan izleyen insan diyoruz. Yani burada nasıl bu kadar sakin kalmışsın? Ben bile sinirleniyorum çünkü izlerken. Bu soruyu hepimiz Şimdi- kendimize sorduk. Bu olayla beni muhataplaştıran konuyu önce adalete sonra da Allah'a havale ediyorum diyor yaşadığı olayı. Arayan sonra herkese teşekkür ediyor. Böyle meselelerle sizleri yorduğum için özür dilerim diyor. Bir de şunu söyleyeyim. Ozan Güven ben o dönem yanına sıcağına gitme demiştim ki ya keşke ekranlardan kaçmasam ve konuşsam ve biz de seni anlasak. Bana ki çok kırgınım. Çok kızgınım. Toplumun ileri gelen isimleri, çok yüksek takipçili isimleri, buna Hadise de dahil demişti. Bunu öyle bir yaptılar ki kadın katili gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten insanların içine çıksam sanki sinirlerini bozacakmışım gibi geliyor. Sessiz sessiz paramı kazanmaya devam edeyim dedi ve bir dönem çok parasız bir dönem geçirdi. O dönemi hatırlıyorum. Ozan Bey'e çok savunma hakkı vermedik biz kendisine. Bir anda iyi hatırlıyorum yani. Bir anda bütün oklar Ozan Bey'in üstüne çekildi. Yani hiç kimse Ozan bu var mı yok mu demedi. Direkt Ozan Bey'e yine işte bu söylediğimiz kadının beyanı esastır muhabbetinden yola çıkarak bayağı linçlemiştik. En azından Ben bu yanlış sefer mı öyle olmadı. hatırlıyorum? Deniz Bulutsuz olayını biz sanki yine bir şiddette görmüştük. Daha öncesi var. Gündeme Ozan Bey'le gelmişti ama daha önce Deniz Bulutsuz için kimdi? Deniz Hanım'ın şiddet gördüğü bir olay var. Caner Erdeniz olabilir mi ya? Caner Erdeniz değil mi? Müge Boz'un Müge eşi Boz'un Caner şimdiki Erdeniz. eşi Caner Onunla Erdeniz. alakalı sonradan bu iddialar ortaya atılmıştı. Bir mekanda aralarında bir sıkıntı yaşandı.
Ben yine bir şiddet olayını Evet. hatırlıyorum. Şunu söyleyeyim, şiddetin koşulsuz, şartsız karşısında olduğumuzu bilin program olarak, insan Kesinlikle, olarak. evet. Ozan'ın abajurla kendisini koruması da dahil herhangi bir şiddet, orada bir çizik bile yapıldıysa sonsuz karşısındayız ki mahkeme zaten bunun cezasını verdi. Bunun yanında, ama demiyorum bakın amasız, bunun yanında bir şeyin daha karşısındayım. Bir mekanda zorbalanacak kadar, onu dışarı çıkartılacak kadar, onu belki de gözü dönmüş herhangi bir alkol almış birinin, hanımefendi için söyleyeyim, oradaki herhangi bir canı yanan birinin onu belki de dövecek ya da belki de ona daha büyük bir zarar Her şey verecek yaşanabilir. hale getirecek kadar işi körüklemesinden de aynı şekilde rahatsızım. Aynı şekilde rahatsızım. Ne eksik ne fazla. Ozan'ın Deniz'e yaptığı kadar Kardelen'in Ozan'a yaptığından rahatsızım. Ben milyonların önüne atıyorsun bir insanı. Evet. Benim de rahatsız olduğum bir konu var, ne biliyor musun? Bence bizim şiddet konusunda ilerleyemememizin tek sebebi biz ayrıştırıyoruz. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, adama şiddet, hayvana şiddet. Bravo ya. Bunu ayrıştırmak bile bizi ilerletmiyor, biliyor Çok musun? haklısın. Şiddet şiddettir. Kime yapıldığınız ya da neye yapıldığının hiçbir önemi yok. Bizim en başta burada bir tutarlı olmamız gerekiyor. Alkışlıyorum. Ondan sonra bu konulara bence daha sağlıklı eğilebiliriz diye düşünüyorum. Vallahi son sözü sen söyledin. Bunun üzerine bir şey söyleyemiyorum. Bu konu böyle bir yerde dursun. Yargılama süreçler, her şey devam edecek. Çünkü bu hanımefendiye de bir yargı yolu görünüyor. Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor. Geçmiş olsun Ozan Güven. Ve tabii ki geçmişler olsun geçmişten Deniz Bulutsuz. Şimdi biz uzun bir tatil yaptık ama magazin tatil yapmadı. Magazinde gündem yine fokur fokur kaynadı. Biz bir derledik, turlayalım, sonra buradayız, buyursunlar. Yılın en büyük müzik organizasyonuna ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadyumu 24 Grammy ödüllü efsane rapçiyi ağırlamak için dev bir platforma dönüştü. Işık gösterileri eşliğinde sahneye çıkan West, on binlerce hayranının çığlıkları ve Kanye tezahüratlarıyla karşılandı. O anlarda stadyumda adeta bir görsel şölen yaşandı ve tam 118 bin kişiyle tarihi bir rekor kırıldı. Kanye West tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansına imza atarak İstanbul'u küresel kültürün merkezine taşıdı. Hem Türkiye'den hem de dünyadan akın eden müzikseverlerin yanı sıra Halit Ergenç'ten Afra Saraçoğlu'na, Farah Zeynep Abdullah'tan Şükrü Özyıldız'a kadar konserde tam anlamıyla bir ünlüler geçidi yaşandı. İstanbul hafızalardan silinmeyecek bu tarihi geceyle dünya müzik tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Pop müziğin efsane ismi Hakan Peker bomba gibi bir geri dönüşe imza atıyor. Ünlü sanatçı 12 Haziran'da çıkacak Sen Yoluna Git şarkısının klip setinde magazin gündemini sarsacak açıklamalar yaptı. En çok bana saygı duyacaksınız falan. Herkes gelsin önümde şarkı söylesin. Son dönemde moda olan saygı gecelerini sert bir dille eleştiren Peker, hepiniz bana saygı duyacaksınız, benim şarkılarımı söyleyeceksiniz demek bana tuhaf ve gereksiz geldi. Müziği bırakırsın, jübile için arkadaşların bunu yapar ama kendi kendine böyle bir konser organize etmen komik. İyi bulmadım aslında yani açıkçası. Yani ne bileyim saygı gecesi hani işte sanatçılar çıkıyor ondan sonra. Hepiniz bana saygı duyacaksınız. Benim şarkılarımı söyleyeceksiniz. Ne bileyim ona tuhaf geldi yani. Çünkü hani mesela şarkı jübile yaparsın hani biter her şey. Aktif sanatçılar olunca gereksiz geldi yani bana açıkçası. Ben çok tasvip etmedim. Meslektaşlarını açık açık topa tutan Hakan Peker'in bu sözleri ortalığı çok karıştıracak. Bakalım Mustafa Sandal ve Serdar Ortaç gibi isimlerden yanıt gelecek mi? En çok bana saygı duyacaksınız. Geçtiğimiz günlerde mide kanaması geçiren Haluk Levent, doktorların istirahat uyarısını dinlemeyerek sahnelere döndü ancak korkulan oldu. Tokat'taki Hıdrellez şenliklerinde mikrofon başına geçen ünlü sanatçı, yoğun tempoya dayanamayarak konser sırasında fenalaştı. Şarkısını yarıda kesip seyirciden izin isteyen Levent, rahatsızlığı artınca sahneyi bırakmak zorunda kaldı.
10 dakikadır midem acayip ağrıyor. Ben biraz nefes alsam olur mu? Çünkü çok teşekkür ederim. Biraz dinleneyim, hemen geleceğim. Akasya Durağı dizisi yıllar sonra adliye koridorlarına taşındı. Dizide Ali Kemal'i oynayan Fatih Uçan'ın usta oyuncu Melek Baykal hakkında ortaya attığı, set arkasında rol arkadaşı Zeynep dört kardeşlere tokat attığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bu sözler üzerine Melek Baykal sessizliğini bozdu ve kendisine itibar suikastı yapıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tokat yediği iddia edilen Zeynep dört kardeşler de olayı kesin bir dille yalanladı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatih Uçansa iddialarının arkasında durarak yalancı durumuna düşürüldüm. Ben de kendisinden davacı olacağım dedi. Eski rol arkadaşları şimdi mahkemede hesaplaşacak. Ünlü yer bilimci Profesör Doktor Celal Şengör katıldığı son programda tam 50 kilo birden verdiğini açıklayarak herkesi şaşırttı. Şengör'ün yeni görüntüsü yakın dostu Fatih Altaylı'nın da dilindeydi. Program açılışında Şengör'e takılan Altaylı, "Karizmanızın %50'sini kaybettiniz" diyerek espri yaptı. Dostunun zayıflama iğnesiyle 50 kilo verdiğini öğrenen Altaylı, "Bu ilaçlar uzun vadede riskli. Artık yeter. Yavaş yavaş keselim" uyarısında bulundu. Celal Şengör ise dostuna hak vererek zayıflama iğnesini zaten kademeli olarak bırakmaya başladığını itiraf etti. Evet, öncelikle tabii ki bu Kanye West konseriyle bir başlayalım. Tüm dünyayı kasıp kavuran bir reklam oldu, biliyor musun? Hatta şöyle söyleyeyim, Kanye West tarihinin ve kariyerinin en görkemli ve en büyük konserini verdi İstanbul'da. Hatta sanırım bir stadyumda Ay, şu an verilen... akraba gibiyiz. Bakın aynı rengiz yani. Kanye Bali. Kanye Bakın Bali. gördüğünüz gibi aynı renk. Ya da Bircan West. Bir stadyumda verilen en kalabalık konser galiba. 118 bin kişi. Evet, doğru biliyorum herhalde. Başakşehir Olimpiyat Evet, Stadı'nda. bu bir rekor. Rekor. O da bizim ülkemize Evet, nasip oldu. Ama konser rekoru değil, onu karıştırmayalım. O ülkemize verilen en kalabalık konser rahmetli Ferdi Tayfur'un Gülhane konseri, 93 yılı galiba. Wow. 200 bin kişi. Oo, geçemezsin Kanye, Evet, kendine 200 gel. bin. Ferdi Yok, Bey- biz Kanye West'in rekoru diyelim bu. Tarihin en Stadyum büyük, konseri de rekoru da bu olabilir. en büyük rekoru Evet, 118 bin kişi. kırdı. Stadyum rekoru da Muazzam olabilir. bir kalabalık vardı. Biz ikimiz de davetliydik. Davetliydik. Evet. Niye gitmediğimizi söyleyelim. Şöyle, ben zaten yani insan olarak da yani dinlemiyorum. Yani müzik olarak da dinlemiyorum. Ama oradaki görseller benim için çok kıymetliydi. Giden arkadaşlarıma dedim ki bizim programımız için en azından görsel atarsanız sevinirim. Ama ben gidip de orada dinlemediğim bir müzik tarzını dinlemeyeceğim. Bir de bir takım haberleri var. İçime Şu an sinmeyen zaten haberleri ülke var. ikiye bölünmüş durumda. Bu İçime sinmeyen haberlerden dolayı. haberleri de böyle yok sayıp orada gidip gizli story atanlar, feministler gibi öyle yapmayacağım dedim. Ve gitmedim. Ben de bir iki şarkısını bilirim ama çok böyle dinlediğim birisi değil. Weekend olsaydı bak hayatta kaçırmazdım. Ama Kanye çok benlik değil. Aynen. O da çok sevdiğim bir arkadaşımız var. Ona hediye ettim, o gitti yani. Benden daha mutlu oldu gittiği için. Yani bizim magazindeki karşılığı Kim Kardashian'ın kocası olması Evet, bir dönem geçmişten, öyle yani. evet. Öyle bir durum. Ama sosyal medyadaki karşılığı şu anda yıkılıyor ülke Çok yani. Bu yüksek değil. karşılığı Evet. var. Bir kere 30 milyon dolar para kazandı. Onu bir söyleyelim. Bu korkunç bir rakam. Güle güle harca. Ferhat Bey çok güzel söylemiş. Kazandığı parayı. Ne demiş? Cukkaladı gitti diyor. 3-5 ışık, çoğu sis. Evet, 30 milyonu aldı sisle. gitti diyor adam. Bir de önde oturanlar hiç göremedik demişler. Bu dünyanın üzerinde oldukları için öyle bir şikayet vardı. Arkada oturanlar daha mutluydu. Şöyle 1 milyon TL'lik, geceli 1 milyon TL'lik Karaköy'deki o çok meşhur otelde kaldı ve konaklaması orada gerçekleşti. Büşra Pekin sanırım o otelde bir fotoğraf çekince Kanye West kareye girdi, arkada kareye girdi. Evet. Çok tabii bunlar ülkemizde 20-25 yılda bir gerçekleşecek konserler. Mesela Shakira gelecek. Shakira 25 yıl önce gelmiş en son. Yani bir daha Shakira gelir mi? Gelmez belki. O yüzden bunlar görsel şölenler için güzel. Son yıllarda daha başarılıyız ama daha çok sayılar İyiyiz. artmaya başladı. Bu tarz organizasyonların sayıları artmaya başladı. İyiyiz. Bu şimdi Kanye West konseriyle alakalı gidenlere bile çok aşırı bir şu anda zorbalama var. Zorbalama var. Çünkü Sosyal nedenini medyada, söyleyelim. evet. Bir kere Avrupa'da Kanye West'in konserleri çoğunlukla iptal ediliyor. Bir takım ideolojik gerekçeler sunuluyor. Özellikle Nazi sempatizanı söylemleri yüzünden
bu konserler iptal ediliyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda, günlerde diyelim işte, İtalya'daki 2 konseri güvenlik sebebiyle iptal edildi. Sanırım yanlış bilmiyorsam bir Epstein dosyasında ismi geçiyor bir yerde. İnsanlar pedofili bir dosyada adamın adının geçmesinden dolayı muzdaripler. Cinsel şiddet saldırı suçlarından yargılandı zaten. Cinsel saldırı suçundan da yargılandığı bir doğruluğu da olunca ister istemez bazı yerlerde konserler iptal ediliyor. Şimdi bu 130 bin kişinin, sanmayın ki 130 bini Türkiye'den gitti. Hani biz böyle yakın lokasyonlarda 118 işte yuvarladım. 120 diyelim işte. 120 biz böyle yakın lokasyonlara çok iyi konserlere gideriz ya, atıyorum işte ne bileyim. Çok kıymetli Dua Lipa atıyorum işte, çok bir daha görmeyeceğimiz konserler falan olur. Bruno Mars olursa gideriz ya. Bunun gibi çok yakın lokasyonlar olmasa bile lokasyonları yakın olanlardan ülkemize akın turist yurt geldi. dışından gelenler var. Evet. Bu arada Travis Scott da bu hafta sonu, bu hafta buradaydı. O iş biraz sıkıntılı. Orada geç çıktığı için. O kendisi bile olmayabilir, biliyor musun? Olmayabilir mi? Araştırıp tam yarın onu Ama yapacağım. çok rap dünyasını çok sarsan bir isim olduğu için çok da iyi takipçileri var. Bilmiyorum, gidenler sadece 20 çok dakika sahne şikayetçiydi. yapmış. Yüzü Çok- maskeli. Evet. Ve aynı saatlerde Paris Saint-Germain'in şampiyonluk kutlamalarında görüldüğü iddia Görüldüğü ediliyor. söyleniyor. O yüzden O da- çok problemli, onu yarın derinliğe Onu konuşalım. yarın gireceğiz, tamam. Evet. O da yani ülkemizde bu son yıllarda bu güzel konserler gerçekleşiyor ve devamını da bekliyoruz. Zaten Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Ben böyle heyecanla 10 gün falan Meksika'da. kaldı, değil mi? Evet, O kadar bir ayın şey. 13'ünde başlıyor. Meksika'da olabilecek şeyleri 13'ünde mi başlıyor? Pardon, 11'inde başlıyor 11, galiba. 10 gün kaldı. Evet, tam 10 gün var. Böyle heyecanla bekliyorum. Start Meksika'da verilecek ama biz böyle tam bu dünya çapında güzel başarılar, Hulsi de bunlardan bir Evet. tanesi. Yaparken tabii Ferhat Göçer hesap kitap mı yapmış? Ne yapmış? Kesinlikle. Ferhat Bey'in tweetleri olması lazım. Onları verelim. X paylaşımları. Ferhat Bey'in X paylaşımlarını görelim. 30 milyon dolar. Oo. Level C5'in. Burada biraz Bu mu? Bu mu? bu biraz bel altı. Ha, Motive'nin, Uzi'nin, Sefo'nun, Ezel'in, Ceza'nın olamayacak adamlara sırf tek şarkısını bilmeden, ay vallahi ben de gitmedim o yüzden, şekil olsun diye gidip milyon dolarları bırakın. Söz veriyorum Kanye West'i aratmayacağım. Kendisi bir konsere giderken bu açıklamayı yapmış. Peşinden de üstteki X paylaşımını yapıyor. Çok sinirlenmiş. Evet. Yalnız o söylem biraz tuhaf değil mi? Belden aşağı Tuhaf, belden olmuş. aşağı. Peki ne diyorsun? Tabii şimdi ben de bak aynı şeyi söyledim. Bir tane şarkısını bile bilmediğim bir adama gitmeyi çok ikiyüzlülük buldum. Biraz son yıllarda bu konser işleri biraz statü göstergesi gibi oldu, biliyor musun? İnsanlar Etkileşim daha çok kasmak. etkileşim kasmak Bravo. ya da ben de oradaydım. İşte önümüzdeki sene, sonraki sene konuşulduğunda ben de oradaydım diyebilmek için gidenler de oluyor bence. Bu arada iyi bir anı olabilir. Evet, Ama evet. ben Kanye West'in şarkısını bilsem dahi bu kadar yargılanmış bir süreçte ben kendimi ikiyüzlü bulurdum. Zaten şu anda o yüzden çok fazla eleştiri var bu insanlara. Evet, gitmek istemedi. Faraz Zeynep Abdullah dünden beri takipçileriyle kavga mı? ediyor bununla alakalı. Var mı? Olması lazım. Para da verelim. Bununla ilgili kavga ediyor. Biliyorsun Yılmaz Güney için yıllar önce sinemanın en iyi kadın döven adamı demişti. Bununla ilgili bayağı bir ortalık ayağa kalkmıştı. Karışmıştı. Şu anda da bunu hatırlattılar takipçileri. kendisine. O yine buna cevap verdi. Sanırım başka şeyler yazanlar da var Farah Hanım'a. O dünden beri kavga ediyor Dünden beri bir takipçileriyle. kavga Evet. dövüş var. Sevdiğim müziği yapanlar bir yana, Yılmaz Güney bir yana. Evet, bravo, tebrik ederim. Ya burada hakaretler var. Tırnak içinde okuyorum. Lütfen söyle, yani bunu yanlış anlamayın. Bu bir geri zekalılık artık. Ne dediğimi, ne demeye çalıştığımı bile bilmediklerine eminim. Bir röportajımı izleseler, bu ne diyor diye anlasalar diye düşündüm ama belki algıda da sıkıntı olabilir. Bu zekasızlık çatısı hep yükseliyor. Hep şaşırtıyor. Bilemiyorum artık diyor ve hakaret dolu bir cevap veriyor. Bu paylaşımı yapan kişinin zekasıyla vuruyor onu. Aynı şey değil ikisi diyor demeye Kesinlikle. çalışıyor falan. Kanye West konseri ya. Bizde bak hep bir şeylerin, güzel şeylerin, görsellerin sonunda bir sıkıntı oluyor. Bir Çünkü tartışma- artık sesi çıkan bir toplumuz. Bu çok hoşuma gidiyor. Biz bir şey söyleyeyim. Çoğu şeyi almadık. Şeyler de var. Onları çok böyle bilgi gerektirdiği için almak istemedim ama kısaca bahsedeyim. Şu anda bir grup da bak ezoterik söylemler, spiritüel söylemler, hatta bunun bir ayin olduğuna kadar. Hatta dünyaca ünlü bir modacı var.
Şu anda son cadı diyorlar ona, biliyor musun? Biliyorum, evet. O bile konser için gelmiş bu arada Evet, Türkiye'ye. gördüm fotoğrafı. Şu anda onunla alakalı bile o kadar çok şey söyleniyor ki sosyal medya beynimi yaktı biraz. Allah Bunun bullak olmuş durumda. Evet. bir hipnoz ayini Evet. olduğunu söyleyenler oldu. Bunun onların grubuna dahil edildikleri gizli bir birleşme olduğunu O söyleyenler dünya oldu. üzerindeki yürüme görselinin bir şey ima ettiği, Bir ifade şey ettiğini ima et, söyleyenler bravo. var. Her şeyin bir altını Evet. çizdiler ama günün sonunda Kanye West Türkiye'ye güzel bir para kazandırdı. Biz de ona Kesinlikle. kazandırdık Biz de ona- ama biz daha çok kazandık. biz daha çok kazandık. Evet. O yüzden ben bakarım günün sonunda benim ülkem karlı çıktı mı çıktı. Esnafım kazandı mı kazandı. Çok güzel bir organizasyon, güvenli oldu. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. çok şükür öyle Tüm bir sıkıntı dünyada olmadı. ülkemizi çok güzel tanıtacak bir organizasyon oldu. O yüzden Evet, gidenler Evet. eğlenmiştir. Ben gitmediğime hiç pişman olmadım. de Yine olmadım gelse yine açıkçası. gitmem. Şimdi peki. Turda yine çarpıcı açıklamalarıyla gözümüze çarpan bir isim var. Hakan Peker. Hakan Peker son zamanlarda çok gündem olan saygı konserlerini ele almış, eleştirmiş. Bana saygı duyun diye gelip burada şarkı söyletmem. Ne diyor orada tam olarak? Basbayağı saygı konserlerini eleştiriyor. Yani Eleştiriyor. bu en çok bana saygı duyun mantığıyla diyor. Kendi, bu arada tırnak içinde söylüyorum, kendi organizasyonunu kendisi yapanları eleştiriyor. Sen diyor ki müziği bırakırsın, arkadaşların senin için böyle bir gece yapar. O diyor Anladım. benim kabulüm, çok da mantıklı ve güzel olur diyor. Ama bu şekilde senin bir organizasyon yapıp, ki aslında eleştirdiği isimler kendi organizasyonunu kendisi yapmamıştı. Bunu da belirtelim. Yanlış anlaşılmasın. Mustafa Sandal kendisi yapmadı, biliyorsun. Evet. Teklif geldi ona. Teklif geliyor, Oğuzhan Uğur'dan. Oğuzhan'dan. O şekilde yaptılar. Serdar Bey de yapacak yakın zamanda. Serdar'a da teklifi açık Evet, gördük diyen. aynen, hepimiz gördük Pardon, teklifi. WhatsApp, SMS'le, kısa mesajla teklif Ama etti. muhtemelen Hakan Bey şeyden bahsediyor. Yani aktif olarak içindeler ya organizasyonun. Ama Ondan olur. bahsediyor. Ama şimdi Hakan Peker'e de bu teklif gitse Hakan Peker de kabul eder. Bunu kabul etmemek, yani ya da böyle bir şey teklif geldiğini kabul etmezsen saygısızlık olur. Kendine ve kariyerine olur. Sence? Bilmiyorum, ben ya Hakan Bey'in söylediği şeye zaten katılmıyorum da. Çünkü çok güzel bir organizasyon oluyor. Bir de bize de malzeme çıkıyor. Bugünlerce konuşuyoruz, bir şeyler yaşanıyor. Bizim açımızdan da iyi oluyor. Şimdi düşündüğün zaman Hakan Peker'de Evet. saygı duyulacak ve Türkiye'ye çok şarkılar yapmış. Kesinlikle Hatta öyle. bir ara benim bildiğim dansı Türkiye'ye bir yerde Karam zamanları değil mi? tanıtmış, danstan gelen bir sanatçı olduğu için keşke bunu söylemeseydi de bir sonraki saygı da ona mı olsaydı diye düşündüm, biliyor musun? Yani sıralaması değişmiş olabilir. En azından söyledikten sonra. Yok Daha yani şeyler atılmış olmaya olabilir. artık Evet. biraz zor olabilir. Ama ben ne bileyim, şimdi önümüzdeki günlerde Serdar Ortaç'ı göreceğiz. Hakan Peker de güzel isimmiş. Kaç tane isim var saygı duyacağımız zaten? Yani Hepi topu. dediğin gibi 5-10 kişi falan. Peki. Buradan cevap gelir mi Mustafa'dan? Bence gelir. Mustafa'dan Sorulunca cevap- gelir. Yani Serdar Bey'den de gelir. Mustafa İyi, Bey'den iyi. de gelir. Yaza bize de iş çıktı. Sorulduğu zaman kesinlikle bunlara cevap gelir. diye Vallahi bize de düşünüyorum. iş çıktı. İyi oldu. Peki devamında kim vardı? Beste Açar'a gidelim mi? Beste Haluk Açar Levent var. geldi mi? Haluk Levent geldi mi? Haluk Levent varsa Tamam, hemen Haluk bir onu Levent, evet. verelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kötü bir haberi geldi ve biz de onun hastaneye kaldırıldığı haberini verdik Ankara'da bir konser sonrası. O konserin görüntüleri çıktı. İzin istiyor değil mi? Elini de bir ağzına mı götürüyor? O konser değil. Ondan sonra Tokat'ta bir konser veriyor. Aslında doktorun uyarılarına rağmen, doktorlar şu anda kısa bir süre konser vermesini istemiyorlar. Ama Haluk Bey dinlemiyor. Bir dakika. Bu çıktıktan sonraki ne diyorsun ya? Evet, Ama yeni. bu deli işi ya. Evet. Ha, ben sandım ki o konser. Benim aklıma direkt ne geldi biliyor musun? Çünkü çok üzüldüm. Rahmetli Volkan Volkan Konak ya. rahmetli Metin Arolat, ki hepsi o zamanki konuşmalarımızda öğrenmiştik ki rahatsızlıklarının biraz farkındalardı. Ya sen ne sahnedeyken. diyorsun ya? Ben şu an Ama tedbirini sinirlendim. almamışlardı. Haluk Bey de bu kadar kısa vadede şeyler yaşamışken tekrar konseri, doktorların uyarılarına rağmen konsere çıkması, ki midesi ağzına geliyor, görüyorsun o hareketi. Ondan sonra da yarım Ya bırakmak zaten mide zorunda kanaması kalıyor. Evet. geçirmedin mi ya? Ya çok Biraz dikkatli sinirlendim olmak ve çok lazım. üzüldüm, biliyor musun şu an? Şimdi Haluk Levent gibi, atıyorum Allah rahmet eylesin, Volkan Konak gibi, Metin Arolat gibi isimleri sevenler zaten oraya gidiyor ya. Sen sevenlerine şunu desen, ben kötüyüm, bu konseri Bak bir şuradan. sonraki güne erteleyelim desen, zaten onlar sana diyecekler ki ya sen iyileş de gel ya. Biz seni Kesinlikle öyle öyle. seviyoruz. Koşulsuz seviyoruz. Bakın şu an ekranda gördüğünüz gibi bayağı zorlanıyor şarkı söylemekte. Mide ağzına geliyor gibi tutuyor ve sonrasında da müsaade istiyor. Evet. Ya kendin daha iyileşmemiş. Yemin ediyorum sana, benim aklıma istirahatten başka bir şey gelmediği için bunu o hastalandığı şey sanıyorum.
Yok, bu yeni. Aa, Çok üzüldüm görünce. bu kendine bir Lütfen bir dikkat insanın, etsin kendisine. Bak annem hep söyler. Bir insanın kendine yaptığını iki dünya bir araya gelse yapamaz. Bunu kendine yapma. Yapmamalısın. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Bir tane Haluk Lütfen dikkat Levent'imiz et. var. Evet. Hepi topu. Peki Beste Açar. Beste Açar'ı biliyorsunuz bayramda konuştuk. Beste Açar'ın mevzuları devam ediyor. Telif mevzuları devam ediyor. Yasal olmayan bir belgeden bahsediyor, bahsediyor Beste Beste Açar. Hanım. İddiaya açık. Beste Hanım biz konuştuktan sonra muhtemelen yayını izledi. Hemen yeniden paylaşımlar yapmaya Paylaşımlara başladı. Ve bir karar paylaştı. Sanırım İpek Hanım'ın gidip ifade vermesi gerekiyor. Heh. Beste Hanım bunun yazılı belgesini paylaştı. Evet. Zaten Ve, yurt dışındaydı değil mi? Şu anda tamamıyla Beste Hanım'ın açıklamalarını söyleyeceğim. Hiçbir başka bir bilgimiz yok. Beste Hanım diyor ki İpek Hanım gidip ifade vermesi gerekiyor. Hatta hakkında yakalama kararı çıkacak gibi söylemleri var. İfade Beste Hanım'ın. vermekten kaçıyor diyor. Yakalama kararından da bahsediyor. Bahsediyor. Çıkacak ya da çıkacak diyor. Yurt dışında diyor. Bunlar tamamıyla Beste Hanım'ın, İpek Hanım'ın için söylemleri ama biz bugün neden konuşuyoruz? Çok önemli. Dün Beste Hanım bir açıklama yaptı. Nilüfer. Evet, Nilüfer'le İşin içine alakalı. bir anda Nilüfer girdi. Nilüfer de biliyorsunuz ki Kayahan'ın eski bir ilişkisi. Aslında ilişki olarak bilmiyorduk biz. Ha. Biz bunu hiçbir zaman... Arkadaşlık gibi Hep görüyorduk. böyle bir prodüktör, şarkıcı ortaklığı, işte müzik ortaklığı gibi Çok biliyorduk. yakın arkadaşlık. Çok yakın arkadaşlar, çok yakın aile dostu. Hep biz böyle bildik bunu. Evet. Ben niye ilişki dedim? Çünkü son atılan mesajlar ve paylaşımlar bize bu ilişkinin... Beste Hanım öyle bir paylaşım yaptı ki Ay ne dedi ya? Otel... tam o paylaşımı görebiliyor muyum? 8 yaşından hatırlıyorum diyor. Ah çok fena. Yalova Heh. Termal diyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ay evet çok fena. Diyor ki Beste Açar'dan Nilüfer Yumlu'ya ağır itham. Otel ve konser gününü hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık. Ay çok ağır bir itham bu. Yani konserden sonra otelde Kayahan'la birlikte olduğunu mu iddia ediyor Nilüfer'in? Yani tamam biz onu anladık. Sen başka Şu bir an şey bunu anlıyor musun? anladık. Biz Evet. de öyle düşündük. Ya evet burada tabii çok büyük bir iddia bu. Bu o senin söylediğin paylaşım değil. Bu başka bir şey ama bu da konuyla alakalı. Devamı mı okuyayım mı? Okuyabilirsin tabii ki. Bu da konuyla Sevgili alakalı. Nilüfer, ben bu hukuk mücadelesini başlatmasaydım 11 yıldır herkesten saklanan babamın şarkılarından birini bugün paylaşabilir miydin? Merak ediyorum. Tabii onun tarzı budur. Hep yanlış yerlere teşekkür eder ya. Ya da etmeyi akıl bile edemez. Ben babamın şarkılarının yakında sadece genç ve güçlü seslere söyleteceğim. Nilüfer yeteri kadar hatta fazlaca babamın sayesinde bir yere geldi zaten gibi bir şey söylüyor. Üzerine de bu acayip otel Arkadaşlarımız odası. diğer paylaşımı hazırlarken ben bunu kısaca açıklayayım. Evet. Bu Nilüfer Hanım bir açıklama yapıyor. Teşekkür ediyor birine. Bu bir belge var ya. Evet. Hani ben söylemiştim sonradan eklenen 2-3 şarkı da var diye. Evet, Oradaki telifteki şarkılardan birisini Nilüfer Hanım okuyacağını açıklıyor bu videoda. Ha. Beste Hanım ondan sonra çıldırıyor. Haklı. Teşekkür etmeyen kişi benim diyor. Evet. Ve geçmişte de bak diyor böyle şeyler yaşanmıştı. Beste açtı ağzını yumdu gözünü. Evet. Beste bu işin peşini çirkinleşse bile bırakmayacak belli ki. Bırakmayacak. Zaten söylediği şey çok ağır. Şimdi- Nilüfer Hanım'ın hemen bir açıklama Hemen yapması bir gerekiyor. Bize cevap. aydınlatması gerekiyor bunu. Bu Yani konuyla biz alakalı. yıllarca Evet. iş birlikteliği, düet, şarkı, sahne ortaklığı olarak bildiğimiz şey konserden sonra bir otel odasına taşınacak kadar maneviyatsızlaştı mı gerçekten? Yoksa Beste bunu öfkeyle mi söylüyor? Burada her iki tarafında bunu açıklaması ve bilmesi lazım. Ama Artık bunu zaten Beste öfkeyle açıkladı. söylüyorsa da Beste Hanım'ı biz yuhlarız yani burada. Bu da öfkeyle çok söylenecek ağır bir şey yani. değil. Bu öfkeyle söylenecek bir şey değil bu. Hemen acil bir şekilde Nilüfer Evet, Hanım'ın... bu açıklamalar 2 sayfa olması lazım. Bunların devamında sanırım burada altında okuyor onu. Evet bak alt kısımda göreceksin. Bu paylaşımda iki şok oldu. Yıllardır babamın hiç duyulmamış şarkıların söylenmesi için savaşan ben. Sinsirella. Ya şarkıların turşusunu mu kuracaksın diye dilimde tüy bitmişken ilk ağzından ne olur Nilüfer ablam söylese deyip dururken. Bu mu? Bak üstte ne diyor? Seni tanıdığımda küçücüktüm. Ha, Çok şey paylaşmıştık. Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü ablalar böyle yapmazdı. Babamla ilişkinizi öğrendiğimde 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Otel konser gününü desem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık. Açık açık ilişkiyi söylüyor. Evet 8 yaşında. açık açık söylüyor Beste Bir Hanım. dakika. Beste şu an kaç yaşında? Beste'nin yaşına bakalım. Hızlı, çok hızlı. Beste 8 yaşındayken yaşındayken. onlar bizim
Nilüfer'le gördüğümüz o sahneleri, ortak sahneleri, hatta Evet. bir ara kapıldı onlar ya. İkiliydiler. Evet evet. Yani çok fazla öyle sahne yaptılar. 52 yaşında. Yani bundan 44 sene önce. 44 sene önce 8 yaşındaykenki olayı hatırlıyor ki unutmaz. Evet. 8 yaş hiç unutulmaz. Ben ve annem hiç unutmadık diyor farkındaysan. Hele anne hiç unutmaz. 44 yıl önce tam da onların müzikal anlamda konserler verdiği, gerçekten de değil mi? Çünkü Nilüfer'i keşfeden çok rahmetli benim Kayağan. tevellütüm yetmiyor. Gerçekten biz Evet. şu anda o 40'lı yaşları görmediğimiz için bilemiyoruz. Ama bilenler hatırlar. O dönem Nilüfer'le Kayağan diye bir ikili vardı. Zaten Nilüfer Hanım ilk keşfeden kişi Kayağan. Yani Nilüfer Hanım müzik kariyeri Kayağan'la başlıyor. O yüzden Zaten onu da söylüyor. Evet. Babamla bir yere yeteri kadar geldin zaten diyor. Eyvah eyvah, bu olay çok su kaldırır bir olay. Bu hamur çok su götürür. Buradan Nilüfer Hanım'ın derhal bir açıklama yapması şart bu oldu. susulacak bir konu değil. Buna susarsanız kesinlikle evet. bu sonsuz derecede besteyi haklı çıkartır. Susarsanız Beste Hanım yazdıklarını haklı deriz. Peki, şimdi tatsız bir konu var. Ünlülerin estetisyeni diyelim, değil mi? Onu söylemek Evet. doğru olur. Ayşe Yıldız, siz onu Ayşe Estetik olarak tanırsınız. Başına talihsiz bir olay geldi. Kendisinden dinleyeceğiz. Birazdan bağlayalım, hattımızda olsun. Son günlerde herkesin başına gelen bir olay. VTR'si var. Bir izleyelim. Sonrasında buradayız. Ünlülerin estetik koçu olarak tanınan Ayşe Yıldız da telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu sevgili izleyenler. Tam 130 bin lirasını kaptıran Yıldız yaşadıklarını Beyaz Ana Haber'e anlattı. İlk önce 49 bin lira gönderdim. İkinci dosya masrafı var dedi. Bir daha 49 yolladım. Telefon dolandırıcıları onu da kandırdı. Ünlülerin estetik ve yaşam koçu Cimer yalanına kandı. Dakikalar içinde tam 130 bin lirasını kaptırdı. Ben 130 bin lira para kaptırdım onlara. Ben dolandırıldıysam herkes dolandırılabilir. Sözde avukat Ayşe Yıldız'ı cep telefonu numarasından arayarak hakkında bir şikayet olduğunu, bu sebeple de eğer söylediği miktarı göndermediği takdirde tutuklama kararı çıkabileceğini söyledi. Avukatın da uzlaşmaya gidin, dosyayı kapatın, uzlaşmaya gidin dedi. Ben de uzlaşmaya gittim. İlk önce 49 bin lira gönderdim. Ama dolandırıcılar bununla da sınırlı kalmadı. İlk meblağı aldıktan sonra ikinci bir dosya masrafı çıktığını söyleyerek Ayşe Yıldız'dan yeniden 49 bin lira istedi. Bazen ikinci bir dosya masrafı çıkabiliyor ama biz bu parayı size geri iade edeceğiz. Siz bize bu parayı gönderin dediler. Ben de yani gene gönderdim. O bitti sandı ama telefonu bir kez daha çaldı. Üçüncüde ne kadar? 32 bin lira istediler ama dediler ki 96'sı size geri dönecek. Toplamda 130 bin lirasını kaptıran ünlü isim telefonu kapatınca ne olduğunu anladı. Evet, maalesef bu zaman zaman herkesin başına gelebiliyor. Ve bizim de çok sevdiğimiz ve aslında magazin camiasında da çok tanınan bir isim. Ayşe Yıldız'ın da başına geldi. Kendisi hatta aslında biraz ondan dinleyelim deriz. Ayşe, hoş geldin yayınımıza. Geçmiş olsun tabii. Hoş bulduk canım. İyi yayınlar. Geçmiş olsun, evet, ne yazık ki ben de hiç kanmam dediğim, ben de kandım. Aslında bu kadar dile getirilmesinin sebebi insanlar da biraz görsünler ve bilsinler diye. Çünkü etrafındaki herkes inanılmaz derecede dolandırılmış. Ama benim bir şansım var. Ben ikinci günde benimkiler yakalandı ve ben paramı geri aldım. Aa, bu çok güzel. Çok hızlı olmuş. Evet, çok güzel bu. Evet, Uğur'a da bu arada selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İkinci gün paramı geri aldım. İnşallah onlar da alır. Ama etrafımda o kadar çok dolandırılan insanlar var ki sizin sayenizde de biraz herkes görsün ve o telefonlar açıldığında o kadar güzel yapıyorlar ki Bircan. Yani evet Ayşe, onu bize bir anlatır mısın? Cimer yalanı mesela, çeşit çeşit yalanlar var. Sen hangisine müzdarip oldun? Beni aradılar, seni Cimer şikayetinden dolayı arıyoruz. Tamam. Cimer şikayetinden dolayı arıyoruz. Avukata düşmek istemiyorsanız, ama bu arada adliyeden hani bize bir telefon gelirdi, o ses şeyleri var ya, onlar da var orada. Ortam sesi de yapmışlar. Evet, benim bütün her şeyimi biliyorlar. Arabamı, işte doğum tarihimi, bütün her şeyimi, yani E-Devlet'te olan her şeyi. Dedim ki devlet arıyor dedim ben. Yani oradan başka kim bilecek bunları dedim. Tabii. Sonra işte birinci dosya dedi, eğer dedi uzlaşmaya giderseniz dedi, ben ne için şikayet olmuş, yani ne yapmışım da şikayet olmuş dedim. Onun hakkında dosya ödedikten sonra bilgi verebiliriz dedi.
Ondan tamam dedim ben de. Orada kafamda çok karışık. Bir gün önce de böyle bir ailevi bir şeyler olmuştu. Tamam dedim, 49 bin liraya yatırdım. Sonra dedi ki ikinci bir dosya masrafı da var. Bir 49 daha yatırmanız lazım. Onu da yatırdım. Sonra dedi ki size dedi parayı iade etmek için dedi. Paranızı dedi dosya masrafını düştükten sonra geri iade edeceğiz. Siz dedi 32 bin lira daha yatırın dedi. Orada benim düştü. Dedim ki ben dolandırılıyorum. Ama bu arada Bircan şöyle bir şey de yapıyor. Bana dekontların diyor fotoğrafını çek diyor. İşte adliyenin e-mailini veriyor bana. TC Cumhuriyet Başsavcılığı 102 nolu dosyamı ödemesini yapmışımdır diye. Ben adliyenin e-mailini onları falan atıyorum bu arada. Ay çok ama fena. telefonumu kapatmaya asla izin vermiyor. Şimdi diyor telefonunuzu kapatırsınız diyor. Tutuklamaya girebilirsiniz ya da sistemden düşer. Direkt diyor size diyor şey açılabilir ve bu para daha da yükselebilir diyor. Peki bunu niye istemiyormuş? Telefonu kapatmayayım. Evet. Ya telefonu kapatırsam çünkü ben ya seni arayacağım ya birini arayacağım. Sen de diyeceksin ki Ayşe sen dolandırılıyorsun. Ha sen onunla konuşurken de hatta kal istiyor. Hatta kal istiyor. Ay çok enteresan. Çünkü diyor eğer diyor buradan diyor düşerseniz diyor düştüğünüz zaman diyor kesinlikle diyor size diyor anında diyor yakalama kararı çıkabilir diyor. Bir de son günlerde biliyorsun bir sürü saçma sapan şeyler olunca ya dedim ki hani uzlaşmaya gidelim o zaman uzlaşma olsun. Tabii. Öyle düşündün. Sen de tabii yolladın. Sonrasında nasıl oldu? Yakalanma sürecini nasıl takip ettin? Yakalanma sürecinde hemen bir arkadaşımı aradım. Arkadaşım beni biz Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirdik. Cumhuriyet Başsavcılığına gittim. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Devletimizden Allah bin kere razı olsun. Amin. Gittim bizimle ilgilendi. Ya benimle çok ilgilendi. 2 gün sonra aradılar beni. Kişiler zaten televizyonda da çıktı. 2 gün sonra beni aradılar. Yakalanmışlar. Kendi hesaplarından paramı bana iade ettiler. Ah bu tabii senin şansın olmuş. Gerçekten ucuz atlatmışsın ama bunu her yerde anlatmamız, her yerde söylememiz lazım. Söylüyorum bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Evet. Sağ olsunlar senin gibi Uğur gibi arkadaşlarım da röportaj yaptım. Ana haberlerde de çıktı. Çok önemli. Gerçekten özellikle yaşlı teyzeler. Bir tane teyze 2 milyon parasını kaybetmiş, evini satmış. Ya bir de Ayşe sen bana söyleyince dedim ki sen olduğunu emin misin? Ya seni dolandırdıklarına emin misin? Ben de çok şaşırdım. Ayşe Hanım'a da söyledim ama sonra aklıma geldi. Profesörler bile bu yöntemle dolandırılıyor. Gerçi doğru. Aynen bir savcı bey bile bu şekilde dolandırılmış. Geçen hafta haber vardı. Ya Ayşe esnaftır, son derece sosyaldir. Hatta Akıllıyım böyle da konularda bütün insanlara akıl verir. Bu arada ben iki mağduru da karşı. Sen de dün bir şeyler yaşadın. Ben de Bircan Bey'le dün, yaşadın. ya Ayşe dün seninle konuşuyoruz bu konuları. Ya birkaç arkadaşım dedi ki Bircan'cığım telefonunu değiştirmişsin diye bana Instagram'dan yazdıklarında hemen numarayı istedim. Dedim ki sakın paylaşıyorum, ben değilim. Benim numaram 10 yıldır değişmedi. Kesinlikle o para isteyenler, ben sendim falan bana borç gönder. Tarihte babamdan borç istemedim. Aman bunu buradan söyleyeyim yani. Bak yine başıma geldi dün böyle bir şey. Ya işte böyle yapıyorlar zaten. Normalde şeylere basıyorlar. İşlemlerin üzerine. Bir de bir arkadaşım dün konuşuyoruz. Ona da şöyle yapmış. Linki tıklayın demiş. Linki tıkladığı an bütün hesaptaki parasını çekmiş. Gitti. Aman Allah korusun. İyi ki söyledin. Senin tabii sonu mutlu bitti ama seninle beraber insanların da algıları bir takım açıklık gelsin algılarına. Çünkü böyle olaylar çok fazlalaştı. O mesajlar sürekli bize boşuna atılmıyor. Boşuna Kendisini atılmıyor. polis, savcı, yargı mensubu gibi tanıtan mesajlar geliyor. Boşuna gelmiyor işte. Bütün etrafımda konuşurum ve derim ki ya nasıl kanıyorsunuz? Sormuyor musunuz beni niye aradın, neden aradın, niçin aradın? Ya aynen öyle. Böyle diyen herkesin de başına gelmiş bu arada. O yüzden yani çok ben şunu öneriyorum Bircan, bu arada söyleyeyim. Dijital bankacılık hepimiz kullanıyoruz. Aradığımız zaman müşteri bizi hani arıyor ya, müşteri temsilcisi. Evet. Lütfen benim dijital bankama onay kodu gönderir misin deyip onu onaylamak lazım. Başka hiçbir şey bizi kurtaramaz. Çok doğru. Geçtiğimiz günlerde de bir beyefendinin başına bir şey gelmiş. Hem de bu beyefendi resmi bir dedektifmiş. Anlatayım onu da, hem Ayşe de hattayken eşlik etsin bize. Adam ATM'den para çekecekken bir tane genç yaklaşmış arkasından, demiş ki abi demiş benim demiş ailem bana para yolladı ama internetim bittiği için internet bankacılığıma giremiyorum. Kişisel erişimini açar mısın, Wi-Fi'ını, internete gireyim demiş. Tabii adam
dedektif, yani adam bu işin artık piri, demiş ki sen demiş şu anda beni dolandırmaya çalışıyorsun. Ben sana kişisel bilgilerimi bir de ATM'nin önünde açacağım. Sen benim bilgilerimi alacaksın. Aman bunlara da dikkat. Ortamlarda kişisel bilgilerinizin, verilerinizi de açmayın. Wi-Fi kullandırtmayın kimseye. Hepsi bunların sorun. Ayşe çok geçmiş olsun. İyi ki Çok teşekkür katıldığın ederim. yayınımıza. Siz de vesile oldunuz. İnşallah birileri duymuştur ve onlar da bizim gibi düşmez. İnşallah. Ama devlete de bu konuda çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz Hızlı bir de, çok ilgilendiler hızlı. Evet, çok ve hızlı olmuş. çok hızlı sürede de paramı geri aldım. O yüzden de çok mutluyum. Çok güzel. Bizden Çok parayı geçmiş olsun kolay tekrardan. kazanmıyoruz. Deli misin? Para Yani kazanacağız o diye yüzden- uykus. Ama Ayşe artık tatlı konularla gel. Bir gün de gel şurada trend estetikleri anlat. Ünlüleri Anlatayım. anlat. Arkadaşların Anlatayım. dedikodusunu da hiç de vermez. Bir sürü de ünlü arkadaşı var, hiç Çok var. vermiyor. Yok, bir tane arkadaşım Burcu Çetinkaya, tanıyorsun. Evet. Rallici. Kadınların, Evet. biz kadınları çok gururlandıran bir isim. Üst göz kapağı ameliyatı yaptık. Gün paylaştı. O yüzden onun ismini söyleyebilirim. Son zamanlarda yapılan en güzel estetiklerden bir tanesi oldu. Evet, ellerinize sağlık. Mükemmelsiniz. Siz de harikalar yaratıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe'cim. Tekrar Öpüyorum. geçmiş Uğur, olsun. seni de çok öpüyorum. Çok Çok geçmiş teşekkür olsun. ederim. Çok öptük biz de. Hadi Allah kimsenin başına böyle şeyler getirmesin. Ayşe şanslı Evet. çıkanlardanmış ama herkes bu kadar şanslı olmayabilir. Böylelikle de bu bölümü de kapatmış olalım. Hatta programı da bitirelim. Evet. Yarın yeni konularda yine istediğiniz saatte Söylemezsem Olmaz'ın YouTube kanalında olacağız. Bizi takip etmeyi, hype atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.